Yemen'deki Husiler füze atmaya başladığında tehdit dalgasına karşı İsrail ordusu harekete geçerek Arrow hava savunma sistemlerini tam da buraya üssün güney kısmına kaydırdı. Yine güneyde sinyal istihbaratının yapıldığı o tesisin koordinatı elimizde. Şimdi burada görüntülediğimiz yer Kirya karargahı. İsrail'in bir diğer Pentagon'u diyebileceğimiz yer burası. Meron Dağı'ndaki Kuzey Hava Kontrol Merkezi'ne bakıyoruz. Radarları zaten görüyorsunuz. Şu beyaz kubbe. İsrail yıllarca bize hep yenilmez bir güç imajı çizdi. Gelişmiş hava savunma sistemleri, istihbarat ağları, savaş uçakları. Kendini dışarıdan aşılmaz bir kale gibi sundu. Ancak günümüzdeki savaşları incelediğimizde şunu fark ediyoruz. Gökyüzünü savunan kalkanın altında büyük açıklar olabilir. Zira İsrail yepyeni ve kreatif askeri taktiklere karşı afallıyor. Mesela Hamas'ın 7 Ekim taarruzu, İran'ın füzeleri ve Hizbullah'ın drone saldırıları gibi. Üsleri üzerinde saatlerce drone uçurup tesislerin şeceresine çıkardığı hepimizin malumu. Bu yüzden İsrail'in elindeki teknik güce rağmen ilk bakışta avantaj gibi duran bu resim sahada en büyük riske dönüşebilir. Bugün sizlere derin araştırma serimizin ilk bölümü kapsamında İsrail ordusunun gizlediği stratejik hedefleri, yani ülkenin yumuşak karnını anlatacağız. Videoya başlamadan önce emek verdiğimiz bu çalışmayı beğenip bize abone olabilirsiniz. İlk durağımız karşımızdaki Nevatim Hava Üssü. İsrail hava gücünün en önemli noktalarından biri burası. Aynı zamanda bize göre ülkenin en büyük yumuşak karınlarından biri. Burada orta sol kısma odaklanmanızı istiyorum. Yan yana park etmiş şekilde 7 uçak duruyor. Bunlar İsrail'in taktik nakliye kapasitesinin omurgasını oluşturan C-130 uçakları. Az aşağımızdaki sol taksi yolunda duran, hemen şurada uçağın İsrail envanterinde bir karşılığı yok. Yüksek T kuyruğu ve geniş gövde yapısına baktığımızda bunun askeri kargo lojistiği için üste inmiş olan Amerika'ya ait C-17 uçağı olduğunu anlıyoruz. Yine görüntüde en sağdaki şu büyük jet, uzun menzilli hava operasyonlarında kritik rol oynayan ve havada yakıt ikmali yapan Boeing 707 uçağı. Hemen yanındaki iki küçük jet ise İsrail'in elektronik istihbarat ve havadan erken uyarı yeteneklerinin bel kemiği olan Nachshon istihbarat uçakları. İkinci görüntümüzde pist başlarında savaş uçakları için güçlendirilmiş sığınaklar kümelenmiş gördüğünüz gibi. Bunların hepsi birer uçak sığınağı. F-35 gibiler buraya yerleştiriliyor. Hani Ukrayna dronlarla Rus üslerinde açık alanda bekleyen uçakları vurmuştu ya, işte bunun önüne geçmek için bunlar yapılmış. Bir önceki görüntüye döndüğümüzde tam merkezde beyaz yapılar işte üssün kalbi sayılır. Bu hangarlar F-35 uçaklarının özel bakım ve operasyon merkezleri. Sağdaki bu bölgede de komuta kontrol binaları, lojistik depoları ve personelin yaşam alanları var. Gördüğünüz gibi hemen şuradaki şeyler İran saldırısından sonra kalma hasarlar. Peki buranın zayıf noktaları nereler? İlk olarak az önce saydığımız kargo, yakıt ikmal ve istihbarat uçakları boyutları gereği şu sığınaklara sığmıyor. Daha güneyde açık apronda öylece bekleyen bu hedefler parça tesirli balistik füzeler veya kamikaze İHA'lar için tamamen korunmasız. Daha geçenlerde olan olayları hatırlayın. İran, Suudi Arabistan'da Amerika'nın E-3 AVAX uçağını bu şekilde etkisiz hale getirmişti. İkinci olarak ortada az önce işaretlediğim bu hangarların vurulması, F-35 gibi özel ekipman gerektiren uçakların uzun vadeli bakım döngüsünü çökertebilir. Üçüncüsü taksi yollarındaki bağlantı kavşakları. Uçaklar güçlendirilmiş sığınaklarda sağ kalsalar bile ana piste çıkmak için bu dar kavşakları kullanmak zorundalar. Bu kavşakların nokta atışıyla vurulması savaş uçaklarını anında yere çiviler. Dördüncüsü ise hem burada hem de ardındaki idari yapılar. Uzman personelinin veya komuta unsurlarının zarar görmesi operasyonel kapasiteyi felç etmeye yeter. Yine aynı üstte bu görsele dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada şu üçü hava savunma sistemi bataryaları. Stratejik bir tesisi korumak için kurulan bu alanın en dikkati çeken unsuru U şeklinde inşa edilmiş yüksek beton duvarlar.
Şuradaki siyah gölgeler bu duvarların ne kadar yüksek olduğunu ele veriyor. Amaç içerideki fırlatıcıları ve radarları şarapnel etkisinden, ardışık patlamalardan ve doğrudan isabetlerden korumak. Şöyle. Bu koruyucu duvarların içine park edilmiş uzun dikdörtgen platformlar ise hava savunma fırlatıcıları. Genelde bunlar demir kubbe, Arrow ve Davut'un sapanı gibi hava savunma sistemlerinden oluşuyor. Üssün etrafındaki kare şeklindeki özel servis yolları da yerin altına gizlenmiş Arrow füze silolarını ele veriyor. Aynı üste savaş öncesinde hiç var olmayan ek bir yapının hızla inşa edildiğini çok net şekilde görebiliyoruz. Şimdi buraya bakalım. Birazdan diğer görüntüdeki farkı görebileceksiniz. Burada işte bahsettiğimiz alan savaş sonrasında yeniden inşa edilmiş. F-35'lerle birlikte savaş uçaklarının İran gibi uzak hedeflere ulaşmasını sağlayan havada yakıt ikmal tankerleri, dev nakliye ve gelişmiş istihbarat uçakları ve yeraltı komuta merkezleri hep burada toplanmış durumda. Peki böylesine hayati bir merkez nasıl oluyor da ülkenin en zayıf noktası haline geliyor? Bütün yumurtaları aynı sepete koymak gibi düşünebilirsiniz. F-35 gibi son derece stratejik ve maliyetli uçakların büyük bir kısmını tek bir üste topladığınızda düşman için orası hava gücünü felç etme hedefine dönüşüyor. Kısacası İsrail'in taktiği bildiğiniz gibi önleyici saldırı. Bunu yıllardır kullanıyor. Benzer şekilde onun taktiğini kullanarak İsrail taarruzlarının önüne geçilebilir. Şimdi de İsrail'in kuzey tehditlerine karşı en açık hedeflerinden biri olan Ramat David üssüne geçiyoruz. Hemen karşımızda. Burası stratejik önemi yüksek, gerçek bir yumuşak karın. Tesisleri incelediğimizde uçak hangarının genişletildiğini saptadık. Şimdi size farkı göstereceğim. Daha önce savaş öncesinde böyleyken savaş sonrasında bu hale gelmiş. Yine demir kubbe bataryaları da üssün batı tarafında gördüğünüz gibi. Şurada 3 tanesi peş peşe yine U şeklindeki sığınaklarla kümelenmiş. Sağ tarafta ise güçlendirilmiş uçak sığınaklarını görüyoruz. Yapının çatısı ve yan duvarları tamamen kalın bir toprak setle kaplanmış. Olası bir düşman hava saldırısında patlamalardan korunmak için. Hemen yanında şurada, tabii bu eski tarihli bir görüntü ama Hizbullah'ın videolarını izleyenler buranın 109. hava filosu olduğunu bilir. Şu anda işaretlediğim bu yerlerde koruganlar. Herhangi bir saldırıya karşı küçük çaplı mühimmatlar ve hassas ekipmanlar buraya gömülmüş olabilir. Şuradaki gibi binaları korumak için dikey formdaki kalın patlama duvarları hemen şurada şarapnel kalkan olması için oraya konmuş. Yani eğer birine bir füze isabet ederse toprak setler patlamanın şiddetini doğrudan yukarıya yönlendiriyor. Ve hemen yanındaki deponun da yani şunların zincirleme havaya uçmasını engelliyor bu durum. Bir diğer kritik detay da depoların önünden geçen o yollar. Gördüğünüz gibi bu yollar dümdüz değil. Bilakis kavisli ve yay biçiminde tasarlanmış. Bunun sebebi de herhangi bir füze veya drone saldırısında ikmal süresini kısaltmak için. Burada beyaz gibi yapıları merak ediyor olabilirsiniz. Şu anda çiziyorum. Askeri terminolojide iglo olarak bilinen yüksek güvenlikli mühimmat sığınakları bunlar. Ama özellikle aşağıdaki hava savunma bataryalarının atış platformları veya jet yakıt depoları olabilir. Bahsettiğim şey şunlar. Az önceki görüntüyü bununla eşleştirdiğinizde bu Hizbullah'ın video kaydından alınmış bir görüntü. Drone'la Ramat David üssünü görüntülemişti. Yine aynı yapılar var görüldüğü üzere. Burada çok sayıda beyaz yerleşke ve yapı var. Bunların da mühimmat deposu olarak kullanıldığı düşünülüyor İsrail tarafından. Kısacası buranın yani Ramat David üssünün vurulması İsrail'in kuzeydeki hava operasyonlarını ciddi şekilde aksatır. Haziran 2026'daki İran saldırısı sonrasında farkı görebiliyoruz. Bu vurulmadan önceki hali. Buysa özellikle burada bir hasar olduğu oldukça belli.
Bu hangarda belirgin bir renk değişikliği ve olası hasar izleri ortaya çıkıyor. Ramat David üssü Hizbullah'ın roket ve drone, İran'ın ise balistik füzelerine karşı en açık üslerden biri konumunda. Bölgeye yapılacak isabetli hassas vuruşlarla ciddi hasar alma ihtimali hala çok yüksek. Nevatim'le birlikte biraz yukarıda Hatzerim ve daha da kuzeyde Ramat David'i birleştirdiğimizde bu üçü İsrail Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği haline geliyor. Bu üçgenin kırılması halinde İsrail'in hava kabiliyetinin ağır yaralar alması düşünülüyor. Şimdi geldik Ovda hava üssüne. Güneydeki önemli üslerden birisi burası. Yemen'deki Husiler füze atmaya başladığında tehdit dalgasına karşı İsrail ordusu harekete geçerek Arrow hava savunma sistemlerini tam da buraya üssün güney kısmına kaydırdı. Şu gördüklerimiz yine U şeklinde sığınaklar içinde Arrow bataryalarını görüyoruz. Ayrıca Çin uydu şirketinin yayınladığı bu görüntülerde sağ tarafta birbirine mesafeli olarak yerleştirilmiş MiM-104 Patriot hava savunma bataryaları var. Bunlar önleyici füzeler. Dikkat ederseniz hepsi aynı yöne doğru bakıyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü radarlar sürekli bu yönü tarıyor. Zira Yemen'den gelecek olası bir balistik füze saldırısına karşı 7/24 nöbetteler. Fırlatıcıların böyle dağınık yerleştirilmesi, düşmanın tek bir darbede tüm sistemi yok etmesini engellemek için uygulanan bir hayatta kalma taktiği. Hemen buranın soluna bakalım. Yani şuraya. Fırlatıcılardan güvenli bir uzaklıkta sistemin beynine bakıyoruz. Burası angajman kontrol istasyonu ve ona enerji sağlayan elektrik santralinin bulunduğu yer. Burası angajman kontrol istasyonu. Burası da elektrik santral bölgesi. Radardan gelen veriler tam olarak burada işleniyor ve ateşleme kararı bu merkezden fırlatıcılara iletiliyor. Sol üst köşede ise ip ipe dizilmiş destek birimleri var. Hemen şurada. Bunlar yedek füzeleri taşıyan vinçli kamyonlar ve ek jeneratörler. Yine aynı üste bu pistteki hareketliliğe bakalım. Üste tam 11 adet F-22 savaş uçağı inmiş. Savaşın o çetin günlerinde. Bunlardan 3'ü açık pistte görüntülenmiş. Yine güneyde sinyal istihbaratının yapıldığı o tesisin koordinatı elimizde. Burada zaten uyduları görebiliyorsunuz. İsrail bunlarla hem bölgeyi hem de dünyayı taramaya çalışıyor. Keren Dağı bölgesi de oldukça mühim. Zira erken uyarı radarlarının bulunduğu mevki burası. Ülkenin kuzeyinde de benzer bir yer var. Meron Dağı'ndaki Kuzey Hava Kontrol Merkezi'ne bakıyoruz. Radarları zaten görüyorsunuz. Şu beyaz kubbe. Hizbullah'ın tanksavar füzesi 2024'te ELM-2084 radarına vurmuştu. Muhtemelen o videoya bakarak radarın tam şuraya yerleştirildiğini düşünüyoruz. Şimdi sizi çöl bölgesinden çıkarıp kuzeye Tel Aviv'e götürüyorum. Gördüğünüz bu yer başkente sadece 1,5 kilometredeki Glilot kavşağı. Burada İsrail'in kulağı birim 8200'ün ana karargahı var. Ama sadece o yok. Uydu ve görüntü istihbaratından sorumlu birim 9900, istihbarat okulu, askeri akademiler, Aman karargahı ve hatta hemen yanı başında Mossad'ın merkez binası bile bu bölgede. Oldukça karışık bir kompleks gibi duruyor. Hatta buralarda bir otobüs durağı var ve internette de çıkıyor. İlgilenenler kendileri de kontrol edebilir. 1954'ten beri sürekli büyüyen ve bugün yaklaşık 250 kilometrekarelik bir alana yayılan bu tesis İsrail'in dijital sinir sistemi. Topladığı tüm istihbarat verilerinin %80'i burada işleniyor, şifreleri kırılıyor ve askeri birimlere aktarılıyor. Peki çelik kapılar ve nöbet kuleleriyle çok sıkı korudukları bu teknoloji kalesini neden İsrail'in bir diğer yumuşak karnı olarak görüyoruz? Buradaki tehlikeyi sadece füze düşerse binalar yıkılır diye düşünmek büyük bir hata olur. Glilot'taki tesislerin asıl zayıf noktası bir anlığına dahi durması halinde sistemin nasıl felç olacağında gizli. Anlık olarak bile felç kalması veya iletişimin kopması sahada operasyondaki askerleri bir anda kör ve sağır bırakır. Yani buranın yara almasıyla birlikte İsrail'in her fırsatta övündüğü bilgi üstünlüğü saniyeler içinde buharlaşır. Ülkeye yönelen balistik füzelerin veya sınır ötesi sızma girişimlerinin tespit edilip analiz edildiği ilk yer burası. Tesise indirilecek bir darbe, çok güvendikleri hava savunma sistemlerinin erken uyarı refleksini ortadan kaldırır. Burası az önce bahsettiğim Mossad'ın o karargahı, yani Mossad Headquarters yazarak Google'da
aratabilirsiniz. Az önce bahsettiğim İsrail'in kulağı olan birim 8200'ün asıl üssü ise hemen burada. Sol tarafta şurada işaretlediğim yer ana yönetim binaları, personel tesisleri, depolar ve lojistik alanlarla dolu. Sağ tarafsa bizim dikkatimizi en çok çeken kısım. Çünkü birçok büyük yuvarlak parabolik anten şunlar ve kubbe şeklinde radonlar var. Bunlar uydu iletişimi, sinyal istihbaratı, radar dinleme ve uzun menzilli veri toplama için kullanılıyor. İsrail'in burada kendi evinde vurulması çok ağır bir travma olur onlar için. Tıpkı 7 Ekim'deki gibi. Böylesi bir durumda İsrail'in her şeyi gören istihbarat mitini yerle bir ederek toplumda ve orduda telafisiz zor bir prestij kaybına yol açar. Yakın tarihe Haziran 2025'teki İran-İsrail savaşına baktığımızda bu riskin ne kadar gerçeğe dönüşmeye yaklaştığını görüyoruz. O dönemde İran, füzelerinin doğrudan Glilot çevresindeki askeri istihbarat yapılarını ve 8200 tesislerini hedef aldığını duyurmuştu. Çünkü kendisi de buranın fişini çekmenin bütün bir askeri bedeni felç edeceğini çok iyi biliyor. Şimdi İsrail'in en gizli ve en kritik askeri tesislerinden birine Sdot Miha füze üssüne bakıyoruz. Burası ülkenin nükleer kapasiteli Eriha balistik füzelerinin ve gelişmiş Arrow hava savunma sistemlerinin bulunduğu bir yer. Şöyle bir işaretleme yapayım. Oldukça büyük bir alanı kapsıyor kendisi. Yaklaşık 16 kilometre karelik bir alandan söz ediyoruz. Daha detaya indiğimizde üstte yol ağına doğrudan bağlanan 4 adet yeşil dikdörtgen yapı var. İşte şunlar. Araziye kısmen gömülen bu yapılar mobil füze fırlatıcı araçlarını saklamak için yapılmış. Olası hava saldırılarındaki şarapnel etkisinden korunmaları için etrafları yüksek toprak setlerle çevrilmiş. Şurada gördüğünüz üzere toprak setler belli oluyor. Yine aynı bölgede 4 sığınak cebini işaretliyorum. Şu 1, bu 2, bu 3, şu da 4. Alan aynı anda 4 farklı fırlatıcı sisteme yani Arrow gibi hava savunma silahlarına ev sahipliği yapıyor. Yine üssün farklı bir noktasında uzun menzildeki füzelere karşı yarayan Arrow sistemleri var. Her bir kurganın en az 6 adet atışa hazır füze barındırdığını söyleyebiliriz. Üst taraftaysa Arrow sisteminin beynini oluşturan mobil komuta ve haberleşme tırlarının park alanı mevcut. Görüntünün üst kısmındaki şu beyaz nokta, kubbe dikkatinizi çekmiştir. Bu da Arrow hava savunma sisteminin erken uyarı ve atış kontrol radarı. Yine aynı üstte farklı bir bölgede bu ceplerin derinliğine bakarsanız ve dönüş kavislerine göz atarsanız bunların standart askeri araçlar için yapılmadığını hemen anlarsınız. Nükleer başlık taşıyabilen Eriha balistik füzelerinin gizlenme noktaları da çizdiğim yerler olması oldukça olası. Sdot Miha üssünün bahsettiğimiz Eriha balistik füzelerinin ana yuvası olduğunu hesaba katarsak, haritada gördüğümüz bu özel kompleksin her an düğmeye basmaya hazır tutulan çok stratejik bir batarya noktası olduğunu net bir şekilde okuyabiliyoruz. Böylesine hayati bir tesisin kusursuz korunduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Hamas saldırıları buradaki zafiyeti gözler önüne sermişti birkaç yıl önce. Gazze'den atılan füzelerden biri tam buraya düşmüştü. Hatta bayağı büyük bir yangın çıktığı konuşulmuştu. Tesis doğrudan vurulmamış olsa bile tehlike gerçekten teğet geçmişti. Yeraltı sığınakları ne kadar sağlam olursa olsun yüzeydeki fırlatma alanları ve bağlantı yolları füzelere karşı tamamen savunmasız durumda. Nükleer caydırıcılığın ve hava savunmasının tek noktada bu kadar yoğunlaşması Sdot Miha üssünü İsrail'in en hassas noktalarından biri yapıyor. Hemen buranın yakınında belki adını daha önce duymadığınız Tiroş stratejik tesisine odaklanalım. Yine çok sayıda gördüğünüz gibi korugan ve sığınak var. Tüm bunların çeşitli nükleer silah ve savaş başlıkları barındırdığı, hatta buraya gömüldüğü düşünülüyor. Eyle buna değinmeden olmaz. İsrail'in özel silah deposu burası. Taktik nükleer silahların olduğu üs. Nükleer top mermileri, nükleer kara mayınları ve diğer taktik nükleer başlıklar saklanıyor gördüğünüz yerde. 2026 Şubat'ta açık olan sığınak dediklerinin daha yakın zamanlarda Mayıs'ta kapatıldığını görüyoruz.
Şimdi burada görüntülediğimiz yer Kirya karargahı. İsrail'in bir diğer Pentagon'u diyebileceğimiz yer burası. Matkal Tower şeklinde internette aratabilirsiniz. Tepesinde gördüğünüz gibi kocaman iletişim ve uydu anteni var. Saldırılara karşı jamming dediğimiz elektronik karıştırma sistemleri de mevcut. Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı işte bu kompleksin içinde. Ülkenin en üst düzey kurmayları ve generalleri bizzat bu binalarda savaş kararları alıyor. Tesisin en büyük handikapı ise işte konumu. Şehrin tam ortasında. Tel Aviv'in sivil yerleşim yerleri ve ticari alanlarla tamamen iç içe geçmiş bir vaziyette. Ayrıca hava savunma sistemleriyle çevrili bir bina. Özellikle çok sayıda füzenin aynı anda ateşlendiği saldırılara karşı çok ciddi risk altında. Yer altındaki sığınakları ne kadar güvenli olursa olsun yüzeydeki binaların hassas şekilde vurulması ülkenin askeri aklını felç etmeye yetebilir. Ve geldik belki de en kırılgan noktaya. İsrail'in 1958'den beri en kritik sırlarını sakladığı nükleer kapasitesinin kalbi Necef Nükleer Araştırma Tesisi yani namı diğer Dimona. Şu gördüğünüz beyaz kubbeler radar değil. Onlar nükleer reaktörlerin ta kendisi. Reaktörden çıkan kullanılmış yakıtın depolandığı silolarda hemen şunlar. Şu geri kalanlarında personellerin kullandığı binalar olduğunu düşünüyoruz veya diğer çalışma alanları. Altta hemen şurada yeni bir binanın yapıldığını, hatta tamamlanmak üzere olduğunu görüyoruz. Necef'i korumadan olmaz. Yukarısında hava savunma bölgesi var. Bu alana iyice bakın. Arrow ve Davud'un sapanı gibi sistemler için tasarlanmış burası. 4 ayrı bölge mevcut. 7 Ekim olaylarından bugüne kadar yaptığımız detaylı taramalarda bu üssün içinde 3 çok önemli değişim tespit ettik. İlk olarak bu alan. 29 Mayıs 2025 tarihli görüntülere baktığımızda daha önce burada olmayan konteyner benzeri yeni yapıların kurulduğunu net bir şekilde saptıyoruz. Hemen ardından 26 Eylül 2024'te ilk kez ortaya çıkan ve üstün içine doğru uzanan yepyeni bir yolu siz de fark ettiniz mi? Yaptığımız iyonosfer analizleri bize çok daha farklı bir tablo sunuyor. Buraya dikkat. Bölgede hiç durmadan çalışan çok güçlü radar sinyalleri var. Çünkü Necef tesisi İsrail'in 4 ana radar merkezinden biri. Haritadaki şu iki çizginin kesiştiği yer tam olarak radarın bulunduğu noktayı işaretliyor. Radyo dalga grafiklerini incelediğimizde bu radarın çok istikrarlı ve düzenli aralıklarla çalıştığını belirledik. Hatta son aylardaki grafiklere bakarsak buradaki hareketlilikte belirgin bir artış eğilimi var. Gelecekteki yeni verilerle bu radar aktifliğinin seviyesini çok daha net okuyabileceğiz. Bölgedeki taramalarımızda tam olarak 2 radar, 2 gözcü ve bir iletişim kulesinin yerini noktasal olarak saptadık. İyonosfer analizinde işaretlediğimiz çapraz merkezin tam ortasında kırmızı ve beyaz boyalı direkler yer alıyor. Altlarındaki ek binalar ve diğer yapılara göre uzunlukları göz önüne alındığında en güçlü radar kulesi adaylarımız tam olarak bunlar. Peki bu üs etraftan nasıl izleniyor? Bunu anlamak için 28 Aralık 2024 tarihinde saat 10.43'te alınan bir uydu fotoğrafı üzerinden detaylı bir gölge analizi gerçekleştirdik. İlk kulenin gölgesi tam 83.64 metre. UTC artı 2 saat dilimine göre yaptığımız hesaplamalarda bu gölgeyi veren cismin gerçek boyunun 56.47 metre olduğunu bulduk. İkinci kulenin gölgesi ise 8.61 metreydi. Aynı formülle onun boyunu da 5.82 metre olarak netleştirdik. Bu yükseklik verilerini kullanarak yaptığımız görüş açısı analizinde iki gözcü kulesi hem radar kulelerini hem de tesisin bulunduğu alanı neredeyse tamamen görüyor. Ancak her kalenin bir zayıf noktası olabilir. Ekranda gördüğünüz o iki kulenin görüş açısını simüle ettiğimizde tek bir kör nokta ortaya çıkıyor. Üssün batı ve güneybatı hattı. Bu cephe gözcü kulelerinin radarının tamamen dışında kalıyor. İsrail uzun yıllardır İran'ın nükleer programına akamete uğratmak için sabotaj girişimlerinde bulunuyor ve Amerika ile birlikte. Stuxnet ve Fast 16 gibi virüsler kullanılıyor bu aşamalarda. Benzer şekilde Dimona'ya yönelik sabotajlarda İsrail'in de nükleer programında gedikler açılabilir. Şimdi işin ekonomik boyutuna hem de askeri boyutuna gelelim. Ashdod limanındayız. İsrail'in konteyner trafiğinin en yoğun olduğu merkezlerden biri olmasının yanında Gazze ablukasını ve Doğu Akdeniz'deki donanma varlığını ayakta tutan gemilerin büyük bir kısmı tam olarak burada demirliyor. Peki burayı kırılgan yapan şey ne? İlk olarak konumu.
Gazze'ye sadece 40 kilometre mesafede bulunması limanı sürekli tehdit altında tutuyor. Ülkenin en büyük limanı ve enerji merkezi olan Hayfa'dayız. İsrail'in bir diğer ekonomik can damarı burası. Doğu Akdeniz'e açılan anahtarı diyebiliriz burası için. Aşdod güneyde nasıl baskı altındaysa Hayfa'da kuzeyde benzer bir ateş hattında kalabilir. Çünkü Lübnan sınırına sadece 30 kilometre mesafede yer alması burayı doğrudan Hizbullah'ın dronlarının menziline sokuyor. Ateşlenen bir füzenin veya drone'un buraya ulaşma süresi çok kısa olduğu için hava savunma sistemlerinin tepki vermesi zorlaşıyor. Yılda 30 milyon ton kargo işleyen, ticaretin döndüğü büyük bir merkez. Hemen yanı başında şuralarda İsrail Deniz Kuvvetleri unsurları ve donanma üssü var. Yani vurulması durumunda hem ülkenin lojistik akışı hem de askeri kapasitesi aynı anda darbe alır. Bu çalışmamızda İsrail'in yumuşak karnı olabilecek yerleri detaylıca işledik. Daha anlatacak çok şey var ama hepsine vakit yetmez. Bahsettiğimiz yerlerin hassas saldırılarla vurulması demek, İsrail'in tüm komuta zincirinin felç olması ve koruma şemsiyesinin tamamen delik deşik olması anlamına geliyor. Öncelikle şuna açıklık getirmek istiyorum. Bu videoda bir yerleri hedef gösterme amacı kesinlikle taşımıyoruz. Daha önce bu konuyu Instagram'da paylaştığımızda İsrail basınında geniş yer bulmuştuk. Hatırlayanlar vardır. Muhtemelen bu videodan sonra da yine bulabiliriz. Zira GZT'yi oldukça yakından takip ediyorlar. Hem İsrail hem de Yunan tarafı. Her ülkenin tabii ki bir zayıf noktası var. Halihazırda bahsettiklerimiz zaten uydu görüntülerinde mevcut. Herkes açıp görebilir. Hatta İsrail birçoğuna karartma uyguladığı için güncelini elde etmek çok ama çok zor. Yani bizim şu ana kadar yaptığımız, gösterdiğimiz her şey açık kaynaktan ibaret. Araştıranlar, hatta uzman birisi daha fazla açığı bile bulabilir. Yumuşak karın dediğimiz şey sadece bir ülkenin coğrafyasındaki üsler ve önemli tesisler değil. Örnek verecek olursam İsrail göç edenlerden oluşan bir ülke olduğu için hala dışarıda çok sayıda insanı var. Yani diasporası güçlü. Bunları kullanıyor. Zaten İsrail lobisi falan hepimiz biliyoruz. Etkileri oldukça güçlü ve nüfus sahibiler. Asıl yumuşak noktalarından biri de aslında bu diasporaların İsrail lobilerinin bulunduğu farklı ülkelerdeki etkilerini daraltmak ve kontrol altında tutmak. Bu onların hareket alanlarını kısıtlar ve diğer ülkelerin politikalarını etkilemesini engelleyebilir. Ayrıca İsrail başka ülkelerde çeşitli şirketler kurarak istihbarat faaliyetleri yürütüyor. Bu dünden bugüne, kurulduğu tarihten bu yana alışılagelmiş bir durum. Önüne geçmek evet çok zor ama geçildiği takdirde saldırı istihbaratı yürütemez. Geçtiğimiz aylarda Milli İstihbarat Teşkilatı benzer bir şirketi durdurmuş ve casusları gözaltına alıp tutuklamıştı. Konuya ilgililerin ve meraklıların uydu görüntülerini incelemesini, bu alanda çalışan uzmanları takip etmesini öneriyoruz. Derin araştırma serimizin devamını istiyorsanız videomuzu beğenebilir, görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. GZT'ye abone olmayı unutmayın. Yemen'deki Husiler füze atmaya başladığında tehdit dalgasına karşı İsrail ordusu harekete geçerek Arrow hava savunma sistemlerini tam da buraya, üssün güney kısmına kaydırdı. Yine güneyde sinyal istihbaratının yapıldığı o tesisin koordinatı elimizde.